Bu videoda size kalpte EKG'nin nasıl oluştuğu, o tüm EKG'de gördüğümüz şekillerin kalpte hangi iletiler sonucu ortaya çıktığını çok detaylı bir şekilde üstünde uzun uzun konuşarak anlatacağım. Yine bu videoda EKG'nin çizgileri direkt eşittir şu demeyeceğim tabii ki de. Bunu bir bir çizerek anlamaya çalışacağız. Daha çok mantığını anlatacağım bir video olacak. Eğer EKG'nin bu çizgilerinin neye eşit olduğunu tamam ezberlemeye çalıştınız çokça defa. İşte örnek veriyorum. P dalgası atriyal depolarizasyon dediniz. Ama bunun mantığını anlamak istiyorsanız, bunu anlayamadıysanız bu videoda çok net bir şekilde anlayacaksınız. Yani eminim bu videoda anlattığım şeylerin %90'ı kafanıza en az çok rahat tekte geçecek. Şimdi ben burada yine kaynak olarak Guyton'ı kullandım. Guyton'dan aldığım böyle temel birkaç tane görsel var. Bu görseller üzerinden anlatacağım. Ama asıl dersin önemli kısmı, asıl her şeyi öğreteceğimiz kısmı tabii ki de ayrı bir çizim yaparak anlatacağım. Şimdi önce temel birkaç kavrama bakalım. Şimdi bizim EKG'de 12 tane derivasyonumuz var. Derivasyon diyoruz bunların her birine. Bu 12 derivasyonun 3 tanesi bu 1, 2, 3 adını verdiğimiz derivasyonlar. Diğer 3 tanesi AVR, AVL, AVF dediğimiz derivasyonlar. Geriye kalan 6 tane de V1'den V6'ya kadar olanlar. Şimdi bipolar ekstremite derivasyonlarımız var. Bipolar ekstremite derivasyon dediğimiz 1, 2 ve 3 olanlar. Bir de göğüs derivasyonlarımız var. Bunlar V1'den V6'ya kadar olan. Bunlar unipolar. Son olarak bir de büyütülmüş unipolar dediğimiz yapımız var. O da AVR, AVL ve AVF. Augmented diye geçiyor şeyde. İngilizce'de bu A'lar oradan geliyor. Şimdi bunları söyledim ama ne olduğuna, yapısına şimdi daha detaylı bir şekilde bakacağız. Şimdi anlatımı yine tamamen çizerek yapmaya çalışacağım, özen göstereceğim. Şimdi kabaca çizimler hep kötü olacak bu arada, onu söyleyeyim. Normal kalp çizerek anlatacağım. Şöyle bir kalp yapısı olduğunu düşünelim. Şurada şöyle çizdim kabaca. Şurayı şöyle geniş çiziyorum. Şu alan interventriküler septum olacak. Zaten ventrikül ve atriumları anlamışsınızdır. Şimdi gelin EKG'ye bakalım. EKG'de öncelikle ikinci derivasyonumuz vardır. Yani 2 derivasyonu. Bu 2 derivasyonu en temellerinden biridir. Zaten EKG kağıtlarının da bakma fırsatınız olursa veya Google'a da yazabilirsiniz. EKG kağıtları hep şöyle olur. 1, 2, 3 sonra yanında işte AV, R, AVF, AVL her neyse. Sonra yanında V1'den V6'ya kadar en altta bütün kağıt boyunca da uzatılmış bir şekilde 2'yi bir daha verir. Çünkü 2 derivasyon olarak kalbin aksına tam uyum yapan ve kalbin özellikle sinüs ritmi dediğimiz ritmine bakılacağı zaman en çok her şeyin net gözüktüğü derivasyonlardan biridir. O yüzden 2 üzerinden gideceğiz ve sonradan zaten ben 2 üzerinden diğerlerine geçtiğimde de yine mantığı anlatarak geçeceğim için hiçbir problem yaşamayacaksınız. Tamam? Şimdi başlayalım. Öncelikle herhangi bir EKG gördüğümüzde nasıl bir yapı görüyoruz ona bir bakalım. İsimlerine bir bakalım. Sonra da nasıl oluştuklarını hemen geçeceğiz. Şimdi herhangi bir EKG'de şu şekilde bir P dalgası, sonrasında Q, şöyle bir R ve sonra aşağıya doğru S ve sonra yine bir düz dalga, ondan sonra da yine P dalgasına benzer bir T dalgası görürüz. Bu normal bir EKG yapısıdır. P dalgası, şurada gördüğümüz Q,
şu R dalgası, bu S dalgası yani S dalgası, bu da T. Şu QRS'e hep beraber QRS kompleksi adı verilir. Şimdi şunu söyleyelim. P dalgasının başlangıcından Q dalgasına kadar olan kısma biz PR intervali deriz. İnterval. P dalgasının sonundan Q'nun başına kadar olan şu izoelektrik bölge, yani hiçbir artı eksi olmayan düz bölgeye ise PR segmenti denir. PR intervali ve PR segmenti. Bunu bilmek önemli. Aynı şey ST segmenti de vardır. Çok önemlidir. Özellikle ST segmenti. ST segmenti de aynı şekilde S ve T arasındaki boşluktur. Segment diyorsak aradaki boşluk. İnterval diyorsak birinin başlangıcından öbürünün başlangıcına kadar olandır. Tamam. Bu kavramları baştan vereyim dedim. Şimdi bu kısmı başlayacağım ama bundan hemen önce de yine aynı şekilde bu birazdan anlatacağım oklar ne demek, onlar kafanızı karıştırmasın diye bir anlatım yapmak istiyorum. Yine basit bir şekilde, çok detaya girip uzatmadan. Şimdi burada bir dizi hücre olduğunu varsayalım. Bu hücreler nodal hücreler veya kontraktil yani kasılabilir kalp hücreleri de olabilir. Şimdi ben bir grup hücreyi aldım. Böyle yan yana dizili ve bunların arasında gap junction'lar vardır. Bunun da belki bir konu anlatım videosunu yaparım. Büyük ihtimalle de yaparım. Kalpteki nodal hücrelerde kendi kendine uyarabilmeler nasıl oluyor, iletiler nasıl oluyor anlatırım. Ama gap junction dediğimiz şeylerle oluyor. Gap junction ne işe yaradığını bilmiyorsanız hücreden hücreye çok hızlı bir biçimde iyon geçişini sağlar ve bu sayede çok hızlı bir şekilde ve senkron bir şekilde kasılmayı sağlar. Kalp için de bu gayet önemli değil mi? Şimdi bu gap junction'la geçiş yapan hücrelerin ben şuradaki 1 numaralı hücreyi uyardığımı varsayayım. Bunu uyardığım zaman çok hızlı bir şekilde sırayla birbirini uyararak gider değil mi? 2, 3, 4, 5'e kadar. Peki bu gidiş bize neyi hatırlatıyor? Bildiğiniz basit bir depolarizasyon dalgası gidişi. Peki depolarizasyon dalgası nedir? Mesela eksiden pozitife çıkması değil mi? Hücrenin potansiyelinin. Eğer bu hücre normalde eksi, ben bunu uyardım. Artı oldu. Artı dalgası buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya gitti. O zaman ben bir elektrot alırsam buraya eksi ucu, buraya artı ucu koydum diyelim. Tamam. Eksi uç ve artı ucu koydum. Eksi uçtan artı uca doğru uyarıyı verirsem ve artı uca doğru bir artı gidişi olursa bu benim elektrokardiyogram makinemde bir pozitif defleksiyon veya işte pozitif bir dalga oluşturur. Tamam. Şimdi farklı bir senaryo düşünelim. Hemen bunun üstünde düşünelim. Yine eksi artı burada. Bu defa 5.'yi uyardım. 5'ten 1'e doğru uyarı gidiyor. 5'ten 1'e doğru pozitif bir dalga gidiyor. Sizce ne olur? Gayet basit değil mi? Negatif bir defleksiyon. Bir de bunun tam tersi var. Repolarizasyonda özellikle göreceğimiz eksi okun gitmesi, yani repolarizasyon direkt bu. Birden uyardık, birden 5'e doğru gitti pozitif defleksiyon. Sonra 5 negatif oldu. Daha doğrusu bu örnekten gidecek olursak bir ilk depolarize olduğu için ilk repolarize de oldu. Bu eksi oldu. Sonra bu eksi oldu. Sonra bu eksi, bu eksi, bu eksi. Bu tarafa doğru eksi bir ok gittiğini düşünelim. Sizce ne olur bu defa? Bakın. Eksi artı yine aynı olduğunu düşünüyoruz. Bu yönde artı pozitifse bu yönde eksi ne olacak? Negatif defleksiyon. Buradan şöyle bir mantık, yorum çıkarabilirim. Artı giden ok artıya bakıyorsa pozitif defleksiyon. Değil mi? Artı giden ok negatife bakıyorsa veya eksi giden ok pozitife bakıyorsa negatif defleksiyon. Ok
ve baktığı, gittiği yer aynıysa pozitif defleksiyon oluyor. Şimdi bunu niye anlattım? Bu çok çok önemli. Buraya geleceğiz ve başlayacağız. Şimdi ilk dalgamız P dalgası. Ama ben dalgayı söyleyip sonra bu dalga nasıl oluşuyor diye anlatmayacağım. Zaten bunu herkes yapıyor. Ben kalpte oluşan olayları anlatacağım ve bunların elektrokardiyograma nasıl işleyeceğini sizlerle beraber konuşacağız. 1, 2 ve 3 derivasyonlarından 2 ile anlatacağımı söyledim. 2 derivasyonu bakalım burada var mı? Aldığım herhangi bir görselde. Büyük ihtimalle yoktur ama. Burada varmış. Tamam, çok güzel. Şimdi bunları temel olarak biliyorsanız bu ders size çok iyi gelecek. Bilmiyorsanız da anlatacağım. Şimdi 1, 2 ve 3. derivasyonlar bu şekilde. Şimdi bunlar ne dedik biz? Bipolar dedik. Bipolar ekstremite derivasyonları. Bunlar bir üçgen şeklinde işleniyor. Şimdi bu üçgen ne dedik bunun ismine? Bipolar ekstremite derivasyonu. Yani ekstremiteler nedir bizim vücudumuzda? 2 tane kolumuz, 2 tane bacağımız. İşte EKG ölçümü yapılırken belki dikkat ederseniz 2 tane bileğe yani sağ ve sol kola, 2 tane de ayak bileğine yani sağ ve sol bacağa elektrotlar koyulur. Burada sağ bacak topraklamadır. Onun bir önemi yok. Sol bacak, sağ kol ve sol kol bu 3 elektrotun birleştirilmesiyle bize bu 1, 2 ve 3 derivasyonları verilir. Bipolar ismi nereden geliyor? Bipolar da şudur. Buraya eksi yani burada gösterdiğimiz kısım ne olacak tabi onu da söyleyelim. Burada gösterdiğimiz kısım bizim için sağ koldur. Zaten basit bir vücut mantığıyla düşünürseniz burası sağ kol. Burası sol kol ve burası bakın sağ bacak girmiyor bu işlere. Söyledim. O nedir? Topraklama. Sol bacak girecek. Sol bacak. Tamam. Şimdi sağ kol negatif. Sağ kola negatif elektrot koydum. Sol kola pozitif elektrot koydum. Buradan buraya doğru bir derivasyon olduğunu düşünüyorum. İşte bu derivasyonun ismi bizde 1. Hatta direkt yazıldığı gibi Roma rakamıyla yazalım. Bu 1'dir. Tamam. Burada da işte şu kısımda gösterdiğimiz bu 1 olacak. 2 ne olacak? 2 de sağ kola yine negatif, sol bacağı pozitif koyduğumuz zaman bu yolda ilerleyen bizim için 2 olacak. Şuradan hemen yine yapalım. Bu da bizim için 2. Şöyle tabii zor oluyor burada. Son olarak 3 kalıyor. 3 de sol kola negatif, sol bacağı pozitif koyulduğu zaman oluşan bizim için 3 oluyor. Şimdi bu üçgeni çizdiğimizde 1, 2 ve 3'ü hatırlamak çok basit. Nereden basit? Sağ kol her zaman negatif, sol bacak her zaman pozitif oluyor. Bunu yaptığınız zaman zaten eksiye artı, eksiye artı zaten bunlar tamam. Bu artı ya da eksi yazarsanız bu şekilde çıkıyor. 1, 2 ve 3. Şöyle 1, 2 ve 3'ü anlatmış olduk. Şimdi bunları şu yukarıda benim az evvel gösterdiğim şurada inceleyecek olursak bakın AVL, AVR, AVF'ye geleceğiz birazdan. Bakın bu 1 pardon bu 2 1 zaten tamamen yatay olduğu için 0 derece veya 180. Bak artı 1 0 derece. Eksi olursa 180'e denk gelecek. 2 de bu şekilde. 60 derecelik bir açı var. Burada da 3 derivasyonunu görüyoruz. Aynı şekilde. O da şu 90'ın yanına 30 derece daha yapıyor. Yani totalde 120. Şimdi burada da yine fazla detaya girdim. Tüm bu detaylar bizim şu andan itibaren işleyeceğimiz EKG'nin yapısını anlamak için çok önemli. Peki bu 2 derivasyonunu anlatacağım deyip niye 1, 2 ve 3'ün bu artılarını eksilerini
hemen öne çektim, anlattım. Mesela AVR, AVF'yi falan anlatmadım. Çünkü iki derivasyonunu yapıyorsam ben ne yapıyorumdur? Sağ kol ve sol bacak. Peki sağ kol her zaman neydi? Negatif. Sol bacak her zaman neydi? Pozitif. İşte bu kalp kısmında geliyorum. Sağ kol kalbin sağ üstü, sol bacak da kalbin altı. Artıyı ve eksiği koyuyorum. Tamam. Şimdi işler biraz daha mantıklı olmaya başlayacak. Şöyle şunu biraz büyütelim. Şimdi kalpte atım nerede başlar? Kalpte atım sağ atriumun lateralinde bulunan SA nod dediğimiz kısımda başlar. Sonra atriumlardan ventriküle doğru taşımacılık yapacak olan histemetine geçişi sağlayan bir AV düğümü vardır. Buraya gelir lifler aracılığıyla. Tamam, çok karalamak istemiyorum çünkü birazdan karalayacağım. Sonra AV'den çıkıp histemetlerinde sağ ve sol ne denir ona? Dallara ayrılır. Bu dallar ise içeriye doğru gelip Purkinje lifleri olarak tüm miyokardı, kalbin özellikle ventrikül duvarları ve arkaya doğru giderek hepsini uyararak ventriküllerin hepsini depolarize eder. Buna da Purkinje lifleri diyeceğiz. Şimdi gelin beraber başlayalım kalpteki uyarılmalara. Şimdi SA noddan çıkıp AV noda doğru bir depolarizasyon dalgası ilerleyecek. Yani az önceki şurada çizdiğim hücreleri varsayalım. Bir defalığa özel göstereceğim. Buradaki bunu taşıyan lifler bu şekilde hücreler dizili değil mi? İşte bu hücrelerden buradan buraya doğru bir depolarizasyon dalgası, yani pozitif bir dalga gelecek. Ve bu gelen pozitif dalga başlangıç negatiften pozitif elektrota doğru değil mi? Çünkü 2'deyiz değil mi? Sağ kola ve sol bacağa taktık elektrotlar, negatif pozitif. Pozitif elektrota doğru pozitif bir dalga. O zaman bizim burada ne yapmamız lazım? Bir pozitif defleksiyon çizmemiz lazım. Tamam? Pozitif defleksiyonu çizdik. İşte bu bizim P dalgamız. P dalgası atriyal depolarizasyon. Bak, atriumdaki depolarizasyonun ilerlemesi sonucu oluştu. Peki sonrasında ne olacak? Fizyolojiden biliyorsunuz. Bunu da anlatacağım. SA'dan AV'ye doğru geldik. Peki atriumlar kasıldı. AV nodda bir özelliğimiz var bizim. AV nodda gelen ileti yaklaşık 0,1 milisaniyeliğine duraklatılır. Tamam? 0,1 milisaniyeliğine duraklatılır. Bu duraklatmanın bir fizyolojik nedeni var. Bir de neden olduğu var. Pek anlamlı olmadı bu cümle belki ama şöyle söyleyeyim. Bunun olması bize bir hayati önem veriyor. Ne önem veriyor? Eğer bu olmasaydı normal hızlı bir şekilde depolarizasyon dalgası devam edecek ve neredeyse atriumla ventrikül aynı anda kasılacaktı. O zaman kan pompalama işleminin mantığı ortadan kalkar ve hayati bir sorun oluşurdu. Ama ne oluyor? AV nodda 0,1 milisaniye bekletildiği için atriumların kasılması ve depolarizasyon dalgasının aşağıya doğru, ventriküllere doğru gitmesi ve ventriküllerin bir tık daha geç kasılması, ki bu da zaten olması gereken. Bunu yapmak için AV nodunda 0,1 milisaniye tutuluyor, bekletiliyor. Peki bu neden oluyor? Bu aslında konumuz değil ama hızlıca söyleyeyim. Bunun iki tane asıl sebebi var. Bir, AV noddaki, tabi burada bilinçli olarak depolarizasyona bir şey dur demiyor. Çok yavaşlıyor diyelim. Öylece bir vakit kaybı oluyor. Sebebi şu. AV noddaki nodal hücrelerin gap junction sayısının diğer tüm nodal hücrelere göre kalpteki daha az olması. Bu sayede ileti yavaş ilerliyor. Aynı zamanda çapının, tıpkı nöronlardaki gibi çapı küçük olduğu için bu liflerin yine aynı şekilde daha yavaş ilerliyor ve bu yüzden bu gecikme oluyor. Bu gecikme süresince
bildiğiniz burada duruyor depolarizasyon dalgası. Peki burada depolarizasyon dalgası durdu. Bir ilerleme yok. Sağa sola hiçbir yere gitmiyor. O zaman bir ok çıkar mı meydana? Şuradaki bir vektör oluşur mu? Hayır. O zaman izoelektrik bir çizgi. Yani ne pozitif ne negatif. İşte bu da PR segmentimiz oluyor. Sonrasında AV nottan çıktı ve septuma, değil mi? Interventriküler septuma geldi kalpte. Septumda bunun iki farklı nedeni var. Guyton'dan ve benim diğer bulduğum kaynaklardan iki tip şey söyleniyor. Biri şu: sol dal septumu depolarize etmekle görevli olan dal. Yani sağ dal sol dal gibi değil. Sol dal burayı depolarize ediyor. Birinci sebep bu. Böyle deniyor. Ya da direkt Guyton'da şöyle diyor. Bu da basit bir mantık. Sebep ne olursa olsun biz şöyle düşünelim. Septumun sol dal tarafından septumun diğer tarafına doğru, yani sağa doğru ilerleyecek bir depolarizasyon dalgası olacak. Çünkü sol taraf bir tık daha evvel depolarize oluyor. Ne taraf depolarizasyonda evvel olursa diğer tarafa doğru uyarır, değil mi? Tıpkı burada gibi. Bu evvel olduğu için buraya doğru gitti. O yüzden septumda soldan sağa doğru minik vektörler ve hepsinin tabii ki de toplam vektörü olacak şekilde, şununla çizsem pişman olur muyum acaba? Şöyle bir vektör oluşacak, tamam? Böyle düşünebiliriz. Peki bu ne demek? Görüyorsunuz pozitif bir, tabii ki de ne denir ona? Pozitif bir ok ama pozitiften negatife doğru gidiyor. Tam şöyle olmasına gerek yok. Pozitiften uzaklaşan bir pozitif. O zaman biz buna ne yapacağız? Bir negatif defleksiyon çizeceğiz. Fakat şimdi burada bir bilgi vermek istiyorum. Bu Q dalgamız olacak. Ama Q dalgasını EKG'de çok sık göremeyiz. Göremememizin sebebi şudur: bu hızlı bir süreç ve önemsenmeyecek derecede hızlı gelişiyor olabilir. Bu sebepten ötürü diğer olayların değişimleri arasında es geçiliyor olabilir. Bu sebepten dolayı bunu çoğunlukla göremeyebiliriz, Q segmentini. Hatta Guyton'da Q segmentinin oluşumunu şematize anlatımda almamış bile, direkt R dalgasının anlatımından başlıyor. En sonunda da şöyle diyor: bir de Q dalgası var negatif defleksiyon yapan bu sebeple. Ama bu çoğu zaman olmadığı için göz ardı ediliyor. Ama biz anlattık, Q da bu sebepten oluyor. Sonrasında geldim. Evet, sonra ne olacak? Bu dalgalar geldi, uyarılar, depolarizasyon geldi. Benim bu histemetinden veya işte bu septumdan nereye doğru gelecek artık? Benim ventriküllerime doğru gelecek. Değil mi? Ventriküllere doğru gelirken burada R ve S dalgaları ile ilgili iki tane yapı oluşacak. Birincisi şu: biliyoruz ki septumdan aşağıya doğru, apex'e doğru gelecek ve apex'te yayılacak. Sonuçta kalbin ucu şöyle hafif sivri bir yapı ve şurası septum olsun. Septumdan gelen önce bu sivri uca yayılacak. Sonra bu sivri ucun duvarından yavaş yavaş yanlara, yukarıya ve arkaya doğru yayılacak. İşte bu sivri uca doğru yayılma safhasına bakacağız şu an biz. Şu an bu safhadayız. Tamam. Şu an buralardayız. Bu kısımlarda ne olacak? Hepsinin iki tane, özellikle burada iki tane çizmemiz gerekecek tabii genel olarak. İki tane çizersek şöyle: sağ ventrikül sol ventriküle göre miyokard bakımından daha zayıf. O yüzden burada şöyle bir ok oluşacaksa, şunların hepsinin toplamı, sol tarafta daha uzun çizelim hadi. Daha kalın çizemiyorum. Daha uzun, yani daha büyük, daha kuvvetli bir vektör oluşacak. Ve bu iki vektörün ortak noktası, yani bu iki vektörün toplamı yaklaşık olarak tabii ki de sola doğru daha yakın olacak şekilde böyle bir vektör olacağını düşünelim. Tamam? Yani boy olarak ikisinin toplamını çizmeme gerek yok. Anlayın. Yani totalde vektörün yönü bu civarda ve depolarizasyon vektörü olduğu için pozitif. O yüzden gelecek ve bana nasıl bir defleksiyon çizdirecek? Tabii ki de pozitif bir defleksiyon.
Değil mi? Bunu da çizdirdik. S dalgası peki neden negatif yapacak? O da şöyle anlatılıyor. Geri kalan kısımda artık yukarıya ve arkaya doğru tırmanıyor depolarizasyon. Apex'ten lateral duvarlarına doğru. Ve bu yukarı doğru tırmanış sırasında gördüğünüz üzere yine sağlı sollu. Bu defa büyüklük farkı çok önemli değil. Çünkü ikisinin de yönü aynı zaten neredeyse. Totalde şöyle terslemesine bir vektör oluşuyor. 2 tane. Bu iki vektör yine depolarizasyon vektörü. Artıdan uzaklaşan artı veya eksiye giden artı, nasıl demek isterseniz. Bu bize bir negatif defleksiyon yaptırıyor. Bu da bize bir negatif defleksiyon olarak dönüyor. Bu da bizim S dalgamız. Totalde izoelektriğe geri döndük. Peki şimdi ne olacak? İşte şu anda depolarizasyon, ventriküler depolarizasyon tamamlanmış durumda. Değil mi? S dalgasının amacı neydi? Artık lateral ve arka duvarları da depolarize etmek için ilerliyor depolarizasyon dalgası. Peki ilerledikten sonra ne olacak? Artık hepsini depolarize ettiği bir an var. Ve bu an geldiğinde tüm ventrikül miyokardı depolarize olacak. Yani tüm ventriküler miyokard depolarize olduğunda artık depolarizasyon dalgasının gideceği bir hücre kalmayacak. Onu da şuradaki mantıkla şöyle anlatabilirim. Bu depolarize oldu, bu depolarize, bu depolarize, bu da oldu, bu da oldu. Hepsi depolarize. Artık ne olacak? Bu birden itibaren başlayarak tekrardan repolarizasyon başlayacak. İşte o repolarizasyon başlamadan hemen evvel tüm hepsi depolarizeyken herhangi bir gidişat yok artık. Tıpkı AV'deki bekleme gibi burada da bir izoelektrik dalga olacak. Repolarizasyonun yönü nasıl olacak? Repolarizasyonun yönü ise şöyle, şimdi hepsi pozitif, yani hepsi depolarize. Hepsi birer birer negatife dönecek. Apex'ten bazise doğru kabaca anlatacak olursam şu şekilde. Tabii şu an çok karmaşa olduğu için burada birazcık koyu yapacağım kalemi ki görebilelim. Şu şekilde hepsi bu yönde bir repolarize olacak. Tamam. Tabii bu yönlerin hepsi totalde bize şöyle bir vektör verecek. Ve bu vektör bir repolarizasyon vektörü olduğu için negatif olacak. O zaman negatiften negatife giden vektör bize ne çizdirecek? Pozitif bir defleksiyon çizdirecek. Totalde ikinci derivasyonumuzun bu şekilde klasik bir EKG görünümü aldığını görüyoruz. Atrial depolarizasyon, P dalgası, PR segmenti, yani arasındaki bu izoelektrik kısım, AV'deki gecikme, ardından Q dalgası, septumun depolarizasyonu, sonra R dalgası, bu miyokardın neyidir? Depolarizasyonunun başlangıcı, ardından S dalgası, miyokardın, ventrikül miyokardının depolarizasyonunun ilerlemesi ve bitmesi. Sonrasındaki ST segmenti, izoelektrik, tabi biraz yanlış çizdim. İzoelektrik bu kısım ne olacak? Tüm ventrikül miyokardının tamamen depolarize olduğu ve durduğu kısım. Ardından tüm ventrikülün apex'ten bazise doğru repolarize olduğu kısım ise T dalgası olarak geçecek. Şimdi bu kısmı tamamladık ve bir bir hepsinin ne mantıklı olduğunu anlamış olduk. Şimdi hepsinin bir total vektörünü temiz bir şekilde bir kalbe çizeceğim ve sonra 1, 3, AVR, AVF, AVL ve V1'den V6'ya kadar hepsinin bir dönüşümünü ve mantığını anlatacağım. Şimdi burada bir kalp görüyoruz. Kötü çizim olabilir biliyorum. Şurası septum. Bunlar da atrium, bunlar da ventriküller. Ventriküller arası bir boşluk yok. Burada sadece miyokardı göstermek için böyle çizdim. Şimdi sırasıyla gelin tekrar edelim. İlk vektörümüz bu şekilde bir SA'dan AV'ye gidiş. Sonra AV'den septuma geldiğimde septumun depolarizasyonu
Değil mi? Soldan sağaydı. Ki bu bize Q'yu verecek. Sonrasında özellikle Apex'te miyokardın ilk depolarizasyona başlangıcı 2 tane vektör verecek buna. Hatta bunu özel olduğu için şöyle çizelim. Bir tane büyük solda, bir tane daha küçük sağda. Ardından S dalgasını verecek olan devamı, neyin devamı? Depolarizasyon devamı. Bir tane böyle, bir tane böyle yukarı ve arkaya doğru. Sonrasında ise repolarizasyon gelecek. O da şu şekilde, kötü bir renk seçimi. Şöyle daha düzgün bir renk seçelim. Koyu mavi olsun. Koyu maviyle çizelim. Bu da bizim repolarizasyon dalgamız. Bu repolarizasyon dalgasına eksi yazıyorum. Geri kalan dalgaların hepsi artı yönde zaten. Şimdi bu defa şuraya artı, buraya eksi falan yapmadım. Neden? Çünkü bir artık derivasyonlara bakacağız. 1, 2 ve 3'ü size anlattım. Bu 1'di. Bir de neydi? Hatırlayın. Sağ kol negatif. Peki sol kol neydi? Pozitif. Bu 1'di. Hadi gelin 1'e bakalım. Burası negatif. Burası pozitif. Tam 180 olduğu için bu şekilde koydum. 1'in 2'den herhangi bir farkı var mı? Artı yönün bakımından bakın. Artı. Birinci dalgamız. Artıya mı gidiyor? Evet. İkinci dalgamız artıdan mı geliyor? Evet. Üçüncü dalgalarımız toplam vektörü artıya doğru mu? Evet. Dördüncü dalgalar artıdan uzağa mı? Evet. Ve beşinci repolarizasyon dalgamız eksiye doğru veya artıdan uzağa mı? Evet. Yani 2 ile tamamen aynı. Şu an size bir spoiler vereyim. 1, 2, 3, AVR dışında AVL, AVF bunların hepsi aynı. Sadece bunların mikrovoltları değişiyor. Başka hiçbir değişim yok. Totalde, şekil olarak. Şekilden kastım ne? P dalgası pozitif mi, negatif mi? İşte bundan bahsediyorum. Tamam? Bu kısım aynı. Şimdi gelin her şeyi geri alalım. 1'i çizdik. 2'yi zaten en baştan beri anlattık. Gelin bir de 3'e bakalım. 3'te ne olacaktı? Sol kol negatif, sol bacak pozitif. Bunu nasıl çizebilirim? Şu şekilde ve şu şekilde. Negatifi boş verin. Pozitife bakın. Birinci vektör pozitife doğru. Apex'e doğru. İkinci vektör pozitiften uzağa. Üçüncü vektör pozitife doğru. Dördüncü vektörler pozitiften uzağa. Ve beşinci repolarizasyon pozitiften uzağa. Yine aynı mı? Tamamen aynı. Şimdi size AVR, AVF ve AVL'nin şuradaki mantığını, bu üçgeni az önce çizmiştik. Burada anlatayım. AVR, AVF, AVL nedir? Bunlara bir göz atalım. AVL, AVF ve AVR için biz ne dedik? Büyütülmüş unipolar ekstremite derivasyonları. İşte bu büyütülmüşten kasıt nedir biliyor musunuz? İşte bu İngilizce'de augmented olan. Şudur. Sadece bu üçgenin üç köşesine bakın. Sağ kol, sol kol ve sol bacak. İşte sadece bu üç ekstremiteden bakacağız. Nasıl mı? Şöyle. Sağ kol için A ve R yani right. Sol kol için A ve L yani left. Son olarak da A ve F yani foot, feet veya ne derseniz ayak kısmı yani sol bacak. Tamam? Yani sağ bacağı hiçbir zaman almadığımız için direkt buna sağ solsuz sadece bacak ismi yani ayak diyoruz daha doğrusu. Peki ne mantığı ne? Onu anlatalım. AVR şudur. Eğer AVR'yi bakıyorsanız buraya artı koyuyorsunuz. Diğer ikisine eksi koyuyorsunuz. Bu ikisinin zaten tam bu ortadan bir eksiye denk geldiğini düşünürsek tam olarak şu şekilde bir ne olacak? Vektör. Bunu yapmak istemiyorsan tamam gidin uğraşın. Bir bunu çizin, bir bunu çizin. Bu iki vektörü gidin toplayın. Aynı şey çıkacaktır. Tamam? Şu. Peki AVR değil de AVL'ye bakacak olursam mantık aynı. Buraya artı, buralara eksi ve buraya doğru bir vektör. Daha doğrusu derivasyon. A ve F'yi de tekrar anlatmama gerek yok. Bu şekilde olduğu için bu da böyle.
Yani AVR, AVL ve AVF'nin çok güzel bir kolaylığı var. Hangisi ise o ekstremiteye doğru giden bir derivasyon. Peki, buraya geldim ve döndüm. Şimdi şöyle yapacağım. Bunu bir silelim. Şimdi AVL ve AVR ve AVF'ye bakalım. Geldim. AVR'ye bakalım. AVR. AVR'de bir özellik olacak işte. O da ne? Sağ kol pozitif ve diğer iki kısmın ortasına bir negatif. Ne oldu? Bakın artı her zaman apex tarafındaydı. Ama artık bazal tarafta. Yani bazis tarafta. O zaman bakın ne oluyor. Birinci vektör artıdan uzaklaştı. Yani daha doğrusu direkt şöyle çizelim. Negatif. İzoelektrik kısım AVD bekledik. Sonrasında septum. Bakın artıya doğru. Pozitif bir defleksiyon. Sonra üçüncü vektörlerimiz nedir? Pozitiften uzağa doğru. Negatif bir defleksiyon. Kötü çizdim, şöyle yapalım. Negatif bir defleksiyon. Dördüncü vektörler bakın pozitife doğru. O zaman pozitif bir defleksiyon. Sonrasında tamamen depolarizenin verdiği izoelektrik ve en son olarak bakın bir repolarizasyon. Ama repolarizasyon negatif pozitife doğru gidiyor. O yüzden bu ne yapacak? Bir negatif defleksiyon. Peki sizce bu ne? Bunu eğer şu an alıp tamamen tersine çevirirsem, belki montajda yaparım, bana tamamen neyi verecek? Şöyle çizeceğim kabaca bir normal EKG derivasyonunun tam zıttı olmuş olacak. Tamam. O zaman bilmemiz gereken şey AVR'de tamamen zıt oluyor. AVL, AVF'yi bir çizmeyeceğim. Ne yapacağım sizce? Gayet basit değil mi tahmin edilmesi? Artısını eksisini koyacağım ve hızlıca yorumlayacağız beraberce. Hazır mıyız? Hadi bakalım. AVF'ye bakalım. Ayağa artı koyduk veya bacağı. Sonra geri kalan iki tanesinin ortasına eksi koydum. Bakın artı buradaysa zaten tamam. Tartışmaya gerek var mı? Normal 2 gibi olacak. 1, 2, 3 gibi. A ve L'ye bakalım. Onda da artıyı getirip buraya koydum. Burası ve burasının ortasında da bir eksi. Bakın yine artı apex tarafında. O yüzden bu pozitif, negatif. Bunlar pozitif, bunlar negatif ve bu da bir pozitif çizdirecek değil mi? Artıdan uzaklaşan eksi olduğu için. Tamam. Bu sayede şu an 1, 2, 3 AVR, AVL, AVF'yi tamamen kavramış durumdayız. Dersin en sonunda AVL, AVF, AVR 1, 2, 3 ve yine V1, V2, V3, V4, V5 ve V6'yı anlattığımda hepsinin birer birer kalbin hangi kısımlarındaki hasarları gördüğünü, hangisi için değerlendirildiğini de anlatacağım ve orada ders bitecek zaten. Şimdi gelin V1'den V6'ya kadar olan yani göğüs derivasyonlarına bakalım. Evet, şimdi göğüs derivasyonlarına bakacağız. Göğüs derivasyonları öncelikle şuradaki kesitin bir bir horizontal kesit olduğunu anlayalım. Bu horizontal planda bakıyoruz kalbe. Ve buraya yukarıdan aslında bu kesitle beraber bir kalbin de kesitini aldığımızı düşünürsek, tabi ventriküler taraftayız, aşağı taraftayız, atrium değil. Nasıl bir şekil olur? Kabaca nasıl çizebilirim? Şu an bir bakalım. Şöyle. Buraya bir kalp kesiti çizmeye çalışacağım. Şöyle mavi ile çizelim. Şu benim kalbim olsun direkt. Yuvarlak çiziyorum çünkü ne yapıyoruz? Kalpten şöyleliğin bir kesit aldık. Ve yukarıdan bakıyoruz. Şurası sol ventrikül. Burası sağ ventrikül. Arada da septum bölgesi bulunsun. Tamam. Tam böyle denk gelecek. Bu denk geliş neyi anlatacak? Ona bakalım. Şimdi öncelikle kalbin
Aslında geri yaklaşsak iyi olurmuş. Kalbin 1, 2, 3, 4 ve 5, 6 vida dediğimiz bu göğüs derivasyonlarını ölçmek için ben göğüse tek taraflı bir pozitif elektrot yerleştiriyorum. Tamam? Diğerleri gibi bir taraf eksi bir taraf artıyı yerleştirmiyorum. Sadece pozitifi yerleştiriyorum. O zaman bunlara doğru gelen vektörler de pozitif, bunlardan uzaklaşanlar da negatif olacak. Şimdi bunları incelerken P, T dalgalarını pek önemsemeyip QRS kompleksinde, hatta Q'yu da çok önemsemeyelim. Çünkü Q görülüyor görünmüyor belli değil. Özellikle R ve S dalgalarına bakacağız. Tamam? R ve S dalgalarına. Sebep ne? Çünkü R ve S dalgaları ya da QRS kompleksi bizim için ventriküler depolarizasyonu gösteriyor ki bunlar özellikle görüyorsunuz ventriküler tarafı inceliyor. Bu sebepten dolayı ventriküler depolarizasyonla ilgili kısım olan QRS kompleksi, ki Q'da sürekli gözükmediği için R ve S'ye özellikle bakacağız. Tamam? Bunun hakkında yorumlar yapacağız. Ve bu her zaman böyledir. Yani bu V1'den V6'ya kadarki kısımlarda bu RS dalgaları yorumlanır. Şimdi size bazı bilgiler vereyim. Burada gördüğümüz üzere insanlarda EKG ölçümü yaparken nerelere yerleştireceğiz elektrotları onu hemen söyleyeyim. V1 için olan elektrotu sağ 4. interkostal aralığa, hemen sternumun yan tarafına, sağına. 2'yi ise onun tamamen sternuma göre simetri olan sol 4. interkostal aralığa koyuyoruz. 3'ü 2 ile 4'ün arasında herhangi bir yere koyabilirsiniz. Peki 4'ü nereye koyacağız o zaman? Mid klavikular bölgede 5. interkostal aralığa koyuyoruz. V5 için de aslında genelde V4 ile V6 arasında bir yere koysanız yine olur denir. Ama V5 için aksiller kısmın önü, anterior aksiller, yani koltuk altı bölgesinin ön sınırından geleceğiz ve yine 5. interkostal. 6. elektrotu ise mid aksiller, yani tam koltuk altının ortasından yine aynı şekilde 5. interkostale koyacağız. Kısaca hemen topluyorum. 4. interkostal aralık sağ ve sol. 4. 5. ve 6. elektrotlar hepsi 5. interkostal, sırasıyla mid klavikular, anterior aksiller ve mid aksiller. 3. elektrot ise 2 ile 4 arasında bir yere yerleştirildiği sürece sorun kalmayacaktır. Şimdi gelelim bunların EKG'deki yorumlarına. Dediğim gibi sadece R ve S dalgalarına bakacağız sizle beraber. Şimdi peki R ve S dalgalarına bakacaksak, R ve S dalgalarını oluşturan yapıları hatırlıyor musunuz? Sol ventrikülde büyük bir, sağ ventrikülde küçük bir ok. Daha doğrusu vektör. Bu neyi yapıyordu bizde? R dalgasını. S dalgasını neler yapıyordu? Yukarıya ve arkaya doğru giden ve zıt yönde, yani artı kutuptan uzaklaşan iki tane vektör. Tamam. Hatta bunları farklı renkte çizelim gelin. Mor olsun. Mor olanlar S, kırmızı olanlar R dalgasını oluşturan bizim neyimizdi? Vektörlerimizdi. Az önce yaptık. Şimdi gelelim bunların yorumuna. 1, 2 ve biraz da 3 bizim sağ ventrikülümüzü yorumlar. 4, 5 ve 6 bizim sol ventrikülümüzü yorumlar. Tamam. 3 ve 4 biraz septuma da, yani septal yorumlara da girebilir. Kabaca. Şimdi 1 nasıl bir R dalgası çizecek sizce? Küçük mü, büyük mü? Aslında şöyle diyebiliriz. Bu tarafta küçük, bu tarafta büyük var ya. 1'den 6'ya doğru gittikçe küçük vektörden büyük vektöre doğru gidiyoruz. O zaman bizim bu vektörlerimiz neyi çizdiriyordu? R'yi. O zaman 1'in R dalgası bu kadarsa 2'ninki ondan çok hafif daha büyük. Çok bir anda büyümeyecek. Merak etmeyin. 3'ünkü biraz daha büyük. 4'ünki biraz daha. 5 biraz daha. 6 ise en büyükleri olacak. Peki sonrasında
S dalgasına gelirsem, R dalgalarını çizdim. S dalgası ile ilgili şöyle bir yorum yapabiliriz. Aslında R ve S'nin toplamına biraz bakmamız lazım. Ve bu şöyle der bize. 1 ve 2 kesinlikle negatif. 1 ve 2 kesinlikle totalde negatif dalgalardır. Neden? Nedeni şu. Baziste bulunmaları. 3 geçiş aşamasında genelde izoelektriğe yakın olur 3 ve 4. Ama 5-6 kesinlikle pozitiftir. Çünkü neden? Apex'in dibi. Bu sebepten ötürüdür ki 1 en büyük, 2 biraz daha küçük, 3 genelde işte izoelektriğe yakın olur, 4 daha da küçük, 5 daha da, 6 ise yine daha da küçük bir S dalgasına sahip olur. Ve totalde en pozitif 6, en negatif 1 olur. 3, belki biraz da 4 ama 3 daha izoelektriğe yakındır. Tamam. Bu direkt genel bir bilgi olacak bize. R dalgası 1'den 6'ya gittikçe büyür. S dalgası ise 1'den 6'ya gittikçe küçülür. Tamam. Şimdi dalgalar çizimiyle ilgili her şeyi anladık. 1, 2, 3, AVR, AVF, AVL ve V1'den V6'ya. Hepsini artık anladık değil mi? Bu konuda herhangi bir sorun yok. Şimdi gelelim bunlar insanın kalbinde nereleri gözetliyor? Bu gözetleme kısmı ile ilgili şöyle bir şeyler anlatalım. Kalpte herhangi bir yer hasar aldığı zaman o bölge biraz fibröz bir dokuya sahip olur. Çünkü kas hücreleri yenilenme konusunda zayıftır. Bu fibröz doku orada iletken olmayan bir fibröz yapıdır. Zaten herhangi bir şekilde kalbin herhangi bir noktasında bir hasar olmuşsa o hasarlı bölge tüm depolarizasyona karşın tek başına oraya doğru tüm kalpten bir ekstra vektör çıkarır. Veya kalp de işte daha önemlisi o tam olarak o kısma bakan EKG dalgalarını etkiler ve bize buradan yorum yapmamız için sebep sunar. Tamam? Şimdi gelelim bunlar nelerdir veya hangi derivasyonlar nerelere, hangi hasarlara bakıyor. Tamam? Örnek verelim. Kalbin şurasında bir hasar var. İnferior kısımda bir hasar var. İşte inferior kısımda hasar olduğunda şöyle vektörler oluşur. Değil mi? Bu vektörler eksiden artıya bakıyordur. Ve işte bu tarafta artınız varsa siz buradaki hasarları görebilirsiniz. Değil mi? Mesela artısı burada, eksisi burada olan bir derivasyon. Söyleyin bana. Bir derivasyonu mesela. Bir derivasyonu sizce gidip şeye bakabilir mi? Inferior'da herhangi bir hasara. Inferior hasarla böyle bir ok oluşuyor. Bu ok bunu etkilemez çok. Ama direkt artısı burada olanların hepsini ciddi derecede etkiler ve bize bilgi verir. Tamam? İşin özü bu. O yüzden şöyle yapıyoruz. Artı koyduğumuz hangi derivasyon olursa olsun. Herhangi bir derivasyonun eksisini artısını koyun. Artı elektrottan kalbe doğru bir göz olduğunuzu ve baktığınızı düşünün. Nereyi görüyorsanız orası sizin hasar konusunda bilgi aldığınız yerdir. Ben hemen hızlıca söyleyeyim. AVR, AVL ve AVF'ye hemen hızlıca bakalım. AVR artısı burada. Zaten adı üstünde R. O zaman buradan bir bakış atıyorum. Nereye bakacak AVR biliyor musunuz? Bizim sağ ventrikülümüze ve biraz da bazal septuma. Yani septumun bazal kısmına, ilk kısımlarına. Tamam. Hemen bunu iptal ettim. A ve L'ye bakalım. O da bize sol üstten bakacak. Bak, sol ve üstten. O zaman lateral duvarın üst kısmına bakacak. Şimdi geldim AVF'ye. Şuna bakın. Direkt aşağıdan bakıyor. O zaman AVF ne yapacak? Direkt olarak kalbin inferior kısmına bakacak. Tamam? Inferior duvar. Şimdi gelin 1'e bakalım. 1'in artısı bu civarlardaydı. Değil mi? O yüzden 1 AVL ile aynı aslında. Üst lateral duvar. 2'ye bakacak olursak 2'ninki AVF'ye çok benziyor. Inferior kısım. Tamam. Ventriküllerin altı.
3 yine 2 ile çok benziyor. O da burada. O yüzden o da inferior ventriküllere bakıyor. Tamam. 1, 2, 3 bitti. R, L, F bitti. Şimdi V1'den V6'ya doğru gidelim. Ona tekrardan şuraya dönelim. V1'den V6'ya doğru hasar olarak nereye bakıyorlar? Şimdi V1 ve V2. Bunlar nereye bakıyor sizce? Sağ ventriküle bakıyor değil mi? Tıpkı kim gibi? AVR gibi. Ama V1 ve V2 direkt sağa bakıyor. Ama V2 ve V3 bu ikisi ne yapar? Biraz da bazale kayabilir. Bazal septuma. O yüzden V1 kesinlikle nedir? Sağ ventrikül. V3 bazal septumdur. V2 ise ikisine de biraz bakar. V1, V2 sağ ventriküle. V2, V3 bazal septuma. Değil mi? V2, V3, V4 bunlar anterior duvarına, kalbin anterior duvarına bakar. V2, V3, V4 özellikle 3, 4 anterior duvara bakar. 5 ve 6 nereye bakar? Kalbin lateral duvarına. Mesela kalbin lateral üst kısmına bakan kimler vardı? Hatırlatın bana. AVL ve 1. İşte biz EKG bakarken V5, V6, AVL ve 1'e bakarak komple tüm lateral duvarı göz önünde bulundurabiliriz. Değil mi? Mesela bir örnek verelim kabaca. AVL ve 1'inde sıkıntı var ama V5 ve 6 normal. O zaman bu kişinin lateral üst kısmında bir sorun var. Ama AVL 1, V5 ve 6 hepsi bozuksa mesela lateral duvarın tamamını etkileyen bir sorun olduğunu göz önünde bulundurabiliriz. Yine hepsini topluyorum. AVR, V1, V2 ve biraz da V3. Bunlar totalde bizim sağ ventrikül ve bazal septamıza bakar. V5 ve 6 lateral duvara, AVL1 yani AVL ve 1 bunlar bizim için lateral duvarın üstüne, hepsi toplamda lateral duvara bakar. AVF 2 ve 3 kalbin ventriküllerinin inferior yani alt tabanına bakıyor olurlar. Bu şekilde hasarlı bölgelerle ilgili hangi EKG derivasyonuna bakmamız gerektiğini öğrenmiş olduk. Son olarak EKG kağıdında şuraya gelelim. EKG kağıdında bu aralıklar, olması gereken süreler ve bu karelerle ilgili bilgi verelim. Burada da yazdığı gibi büyük kareler içinde 5'e 5 küçük kareleri içerir. Büyük karelerin her biri 0,2 saniyedir. Bu da demek oluyor ki her bir küçük kare 0,04 saniye. Büyük karelerin her biri diklemesine milivolt olarak 0,5 milivolttur. Bu da demek oluyor ki her bir küçük kare 0,1 milivolt. Tamam. Şimdi PR intervali 0,19 saniye. Özür dilerim 0,16 saniye civarında olmalıymış. Ki bu da bize ne demektir? 4 tane küçük kare. Zaten biz şunu biliyoruz. P dalgası genelde 3 küçük kare. Arada bir bizim bu PR segmenti dediğimiz kısım 1 kare civarı. Bizim için en önemlisi QRS kompleksinin tamamı 3 küçük kare olmalı. Yani 0,12 saniye. ST segmenti veya işte burada anlatıldığı gibi QT intervali olarak da değerlendirilebilir. Burada gözüktüğü gibi 1, 2, 3, 4 kare yani 0,16. Burada da görülüyor. T dalgası ise yine yaklaşık olarak bir 4 küçük kare. O da yine 0,16. Toplamda QT intervali burada da 3 tane vardı. Yani 0,12 buradan. 32, 12 daha 44, 46, 45 yani 0,44, 46, 45 saniye civarlarına denk geliyor QT intervali. QRS dalgasının 3 küçük kare olduğu en önemlisi 0,12, 3 küçük kare QRS dalgası, QRS kompleksi. Bunu kesinlikle unutmayın.
Onun dışındakiler minik minik değişikliklere uğruyor. QRS kompleksi de küçülebilir mesela. Totalde bu QRS'in 3 küçük kare olması olayı bizim için en önemlisi. Onu asla unutmayın. Bu şekilde genel olarak EKG kağıdı ile ilgili de bilgi vermiş oldum. Burada derivasyonlarımızın örnekleri var. AVR hepsinin tersiydi. AVL ve AVF orada. 1'den 6'ya doğru pozitiflik artıyordu. Görüyorsunuz 1'den 6'ya doğru R büyümüş ve S dalgası küçülmüş. Görüyorsunuz 3 hemen hemen izoelektrik duruyor. Burada da 1, 2 ve 3 var. Bu arada 2 bizim için en büyük ve en net olandır. Sebebi 2 tam olarak 60 dereceyle burada durur ve bizim normal sağlıklı insan kalbinin aksı 59 derecedir. Arada 1 derecelik bir fark var. O yüzden 2 en kuvvetli ve en güzel EKG derivasyonudur. Bu yüzden en çok onu önemsedik, en çok onunla anlattık. Burada da bu bizim tüm eksenlerde AVL, AVR ve AVF'nin 1, 2, 3'ün çizilmişi var. Bununla ilgili asıl yorum kalbin aksının hesaplanmasıdır. Kalbin aksının hesaplanması ile ilgili aşırı detaylı yine çok derinini anlattığım bir videoyu çektim. Onu da izleyebilirsiniz. EKG ile ilgili anlatılacak şeyler kabaca, aslında kabaca da değil, detaylı bir şekilde bunlardı. Umarım anlamışsınızdır, umarım yardımcı olmuştur. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.